Özel Medikabil Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık Kuşağı devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ne demiştik programımızın başında? Basit ve öksürük diye geçmemeliyiz. Belki de birçok kronik rahatsızlığın habercisi olabilir. Bunun için de yanımızda uzman görüşlerine danışacağımız göğüs hastalıkları uzmanı Medikabil Hastanesi'nden Sayın Özhan Kula hocamız aramızda. Sizler de bizlere 331 70 75'e 0224 alan koduyla arayarak katılabilirsiniz. Evet hocam, kronikte kalmıştık. Oradan devam edelim hocam. Kronik öksürük bizim içinden çıkamadığımız, hastalar açısından da bizim açımızdan da gerçekten çok büyük sorun yaratan bir tablo. Kronik öksürük bir kere süresi çok önemli. En az 8 haftayı dolduran bir öksürük olacak. 8 haftayı geçiyorsa öksürük süresi biz kronik öksürük diyoruz. Bununla birlikte bir olgudaki öksürüğü kronik niteleyebilmek için bu süreden başka, 8 haftalık süreden başka sigara içmiyor olması gerekiyor. Bir ACE dediğimiz tansiyonlarda ve kalp yetmezde kullanılan bu tansiyon ilaçlarını, kalp ilaçlarını kullanmıyor olması gerekiyor ve de çekilen akciğer grafisinin tamamen normal olması gerekiyor. Peki hocam, söyledikleriniz o rahatsızlıklar da varsa? Öksürük de var. Öksürük varsa bunlar tabii rahatsızlık değil ama tansiyon ilacı kullanıyorsa ve sigara içiyorsa kişi mutlaka tansiyon ilacını ve sigaranın bırakmasını istiyoruz. Bize gelen, polikliniğe gelen, öksürükle gelen insanların %4 ila 40'ı, %10 ila 40'ı kronik öksürükle geliyorlar. Bu öksürük grubu içerisinde, bu oranın içerisinde bu ilaçlara bağlı, sigaraya bağlı, sadece sigaraya bağlı öksürük oranı oldukça düşük. %5 kadar bir miktarını oluşturuyor. Diğer taraftan kronik öksürük ise %10 ila 40'ını oluşturuyor. Öksürükle geldiğinde akciğer filmi çektiğimizde normal gelmişse bundan sonra hastanın ne olabileceği yönünde, çünkü akciğerde bu öksürüğü açıklayabilecek bir lezyon, bir patolojik bulgu yok. Böyle olunca bu kronik öksürük grubuna giriyor. Bu grupta en sık yapan, kronik öksürüğü en sık yapan 3 tane sebep var. Nedir hocam? Bizim bunlardan bir tanesi eskiden postnazal akıntı sendromu dediğimiz, son zamanda üst solunum yolu öksürük sendromu dediğimiz bir tablo. Bu tablonun içerisinde alerjik rinitler, sinüzitler, polipler giriyor. Bu var. İkinci sıklıkla, ki en sıklıkla %50 oranında bu gözüküyor. İkinci sıklıkla astımlar olabilir. Çok önemli. Üçüncü sıklıkta da bu gruba oluşturan gastroözofajiyal reflü dediğimiz mide içeriğinin reflüsüdür. Bu üç hastalık kronik öksürüklerin %80 ila 90 gibi büyük bir oranını oluşturuyor. Bu ülkemizde ve yurt dışında yapılan çalışmalarla gösterilmiş bir oran. Yani kronik öksürük tanımına giren bir hastada bu üç tabloyu birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu üç tablodan sadece bir tanesi bu kronik öksürüğe sebep olabilir, astım yapabilir, reflü olabilir ya da ikisi ya da üçü bir arada olarak öksürüğe sebep olabilir. Onlara değineceğiz hocam müsaadenizle. Kırıkkale'den İsmet Gürbüz hattımızda. Buyurun İsmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, iyi günler. İyi günler. Hocam ben 5 sene önce akciğerden ameliyat oldum. Ne ameliyatı oldunuz akciğerden? Akciğerden işte kötü hastalıkla ben de onu yendim. O değilmiş. Evet. İki parça aldılar akciğerden. Ben şimdi ise çok iyiyim, durum çok iyiyim. Çok haddinden fazla kilomur aldım. Sigarayı bıraktım. 5 sene oldu. Ta o zamanlar. Çok güzel. Şimdi bir sorunum var benim. Öksürdüğüm zaman ferahlayorum. Daralma geldiğinde. Öksürmezsem bunalıyorum. Ne kadar sıklıkla öksürüyorsunuz? Günde kaç kere öksürüyorsunuz? Çok nadir hocam. Çok nadir. Çok nadir. Evet. Bu hastamızda muhtemelen akciğerinde bir malignite vardı.
maliniteden dolayı akciğerinden bir parça alınmış, akciğerin bir parçası alınmış muhtemelen ve buna bağlı zaman zaman öksürükleri oluyor ama öksürük bir akciğer patolojisinden kaynaklanan çok nadir olduğunu ifade ediyor. Bu öksürüklerin daralmasının sebebi de akciğerin kapasitesinin azalması, akciğerin büyük bir parçasının alındığı muhtemelen. Bir de ileride akciğerin komplikasyonu, öksürüğün komplikasyonlarını anlatacağımız zaman öksürüğe bağlı senkop dediğimiz baygınlıklar ve daralmalar ortaya çıkar. Buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Tedavi... Sigarayı içmemiş zaten, bırakmış artık. Yani rutin bir muayene gerektiriyor mu hocam? Mutlaka olması gerekiyor. Çünkü geçmişte bir hastalığı var. Akciğerlerinde önemli bir hastalığı var. Hocam sorulardan gidelim mi? Bir izleyicimizin de mailini okumak istiyorum müsaadenizle. Eyüp Yavuz diyor ki öksürüğümün sebebi sinüzit olabilir mi? Tabii ki biz biraz sonra anlatacağımız bu üst solunum yolu öksürük sendromundaki en büyük sebeplerden biri, en önemli nedenlerden biri sinüzitler oluyor. Bunlar geniz akıntısı yapıyorlar, arkaya doğru akıyorlar ve ses tellerine geldiklerinde vücut bunu kabul etmiyor ve bunu atmaya çalışıyor ve öksürük oluşturuyor. Sinüzitler ve rinit dediğimiz alerjik rinitler, alerjik reaksiyonlar çok önemli bir yeri oluşturuyor. Gerçekten bunlar birçok kere bizim tanıda zorlandığımız, akıl etmezsek çok atlayabileceğimiz tablolar. Özellikle bunlar mevsimsel geçişli olduklarında, bahar aylarında ve sonbahar aylarında olduğunda alerjik kökenli oluyorlar ve çok süratle toparlıyor hastalarımız tedaviyle. Bu arada hocam sorular o kadar çok gelmiş ki sevgili seyircimizden özür diliyorum, düzeltiyorum. Doğan Türkpençe göndermiş bu soruyu. İzleyicimizden de özür diliyorum. O kadar çok birikmiş ki hocam sorular. Ben içinden bir tanesini seçmek istedim. Evet. Hocam şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Akut ve kronik demiştik ama müsaadenizle araya girebilir miyim? Tabii. Şimdi hocam 3 haftaya kadar olanlarda akut, 8 hafta sonraya kadar olanlarda da kronik dedik. 3 ile 8 hafta arasındaysa subakut diyoruz. Evet hocam ama hasta diyoruz artık. Bunu nasıl takip edecek hocam? Önemsemiyor olabilir, bilmiyorum diyecek belki de, başlangıcını bile bilmiyor. Bunu çok ona sorarak biz şey yapacağız. Bunu mutlaka kabaca bir tarifte bulunacak. Mutlaka bize bir süresini verecek. Akut olanlar çok önemli değil. Onlar kendiliklerinden geçiriyorlar. Koca karı ilaçları kullanarak işte sıcak su, ıhlamur içerek geçiriyorlar. Subakutlar ve kronikler bizim için önemli. Kronik öksürükte zaten kişi ne kadar süre öksürdüğünü rahatlıkla söyleyebiliyor. Ben 3 aydır öksürüyorum, 4 aydır öksürüyorum diyor. Onda çok sıkıntımız olmuyor ama bizim için süre çok önemli. Hocam hiç durmadan mı hastalığın seyrinde yoksa bu tekrar ederek mi? Mesela bir hafta var, geçiyor, 2 hafta sonra tekrar başlıyor. Tekrar ederek olması çok önemli bizim için. Sürekliliği önemli. Ancak bizde bunu hani ara vermiş, tekrar olmuş, ara vermiş, tekrar olmuş çok önemli değil. Ama bir ay oldu, 3 aydır hiç öksürüğüm olmuyor, tekrar başladı demek bizim için bu sürede önemli değil. Yani sürekli 2-3 gün aralarla olabilir ama sürekliliği, öksürüğün sürekliliği önemli bu sürede. Hocam telefonumuzdan önce şeyde kalmıştık. En son hani bu uyaran etkenler vardı. Onlara da değinmek istiyorum. Özellikle reflü ve astım benim çok dikkatimi çekti. Çünkü bunlardan ikisi de bende mevcut hocam. Evet. Şimdi kronik öksürüklerin en büyük sebebi, 3 tane sebebi dedik ki bu solunum yollarından, sinüzitten, alerjik rinitten kaynaklanan postnazal akıntıların, bizim akıntıların yaptığı tablo en sık sebebini kronik öksürüklerin bu oluşturuyor. İkinci sıklığını astım oluşturuyor. Üçüncü sıklığını da reflü oluşturuyor. Ve bu kronik öksürüklerin biraz evvel söylediğim gibi %80-90'ında sebep oluyor. Tüm dünyada olduğu gibi bu ülkemizde de bu 3 tane tablo var. Bu 3 tablonun birbirinden ayrılması çok önemli. Hocam bir telefonumuz daha var. Gebze'den Gülay Çağlayan hattımızda. Buyurun Gülay Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, Kolay gelsin. alın. İyi yayınlar. Sağ olun. Hocam ben yaklaşık 2-3 gün önce doktora gittim. Bana öksürüğümden dolayı zatürre teşhisi konuldu. Buyurun. Zatürre teşhisi konuldu. Sadece geceleri öksürüyorum. Gündüzün hiç öksürük yok. Sırtımı dinledi, göğsümü dinledi. Öksürüğünüz ne kadardır var? Kaç günden beri var? Yaklaşık bir haftadır falan var.
Bir haftadır var. Ateşiniz oluyor mu? Balgamınız var mı? Hayır, balgamım yok, ateşim yok. Kuru öksürük denebilir yani. Geceleri oluyor. Daha çok geceleri ortaya çıkıyor. Evet, nefes alamıyorum. Yani öksürükten tıkanıyor gibi olabiliyorum yani. Evet. Şimdi hanımefendinin söylediği tablo pek bir zatüre gibi durmuyor. Zatürrede ateş olur, üşüme, titreme ve ateş yüksekliği olur. Ciddi bir daha önce viral bir enfeksiyon, gripal enfeksiyonu takiben ortaya çıkar. Vücut direnci düşer Vücut değil mi direncinin hocam? düştüğü Gayet dönemlerde sağlıklı ortaya geliyor sağlıklı geliyor. izleyicimizin Evet. sesi. Bir de öksürük hiçbir zaman zatüre de gece olmaz. Gece ve gündüz günün her saatinde olur. Çok fark etmez ve öksürükle birlikte balgam çıkartır bu hastalarımız. Pek zatüre gibi durmuyor. Tablo bana daha çok bir sinüzit olabilir. Gece yattığında ortaya çıkması refluya bağlı olabilir. Reflunun yaptığı bir öksürük de olabilir. O yönden tekrar bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi uygundur. Teşekkür ediyoruz. Yani izleyicimizin de korkmasına gerek yok değil mi? Pek zatüre gibi durduğunu düşünmüyorum ama buradan onu söylemek tabii ki de orada mutlaka bir akciğer filmiyle zatüre düşünülüyorsa mutlaka akciğer filmiyle bunun teyit edilmesi gerekiyor. Evet hocam, 2 telefondan beri geçemiyoruz. Artık geçelim hocam. Evet. Çok önemli, reflü ve astım dedik. Evet. Öksürmeyi uyaran Evet. etkenler. Şimdi astım tek başına kuru bir öksürükle, sadece kuru bir öksürükle de ortaya çıkabilir. Bununla birlikte hışıltılı solunum, nefes darlığı, eforla ortaya çıkan nefes darlıklarıyla da oluşabilir. Ve kronik öksürükler içerisinde de %25 ila 50 oranında, yani 2 hastadan birinde astım kronik öksürüğe sebep olabilir. Burada tek başına öksürük olması genellikle çocuklarda olur buna. Biz buna öksürük varyant astımı diyoruz. Yani öksürükle seyreden astım tablosu diyoruz. Bunlarda sadece kuru öksürük vardır. Hışıltılı solunum dediğimiz tablo yoktur. Nefes darlığı yoktur ve bizim için astım tanısında çok önemli olan solunum fonksiyon testi de normaldir. Bunlarda sadece öksürük olduğunda ve diğer etkenlerde ekarte edildiğinde, özellikle de çocuklarda reflü ekarte edildiğinde, bu erişkinler için de geçerli. Reflü ekarte edildikten sonra bizim deneme tedavisi dediğimiz antiasmatik tedavi başlanıp öksürüğün kesilip kesilmediği takip edilir. Bu tür astımı düşündürecek tipik bulguların olmadığı, sadece öksürüğün olduğu tablo bizim astıma tanısını koymakta güçlük çektiğimiz bir tablodur. Hocam açalım mı? Ben de tam olarak bilmiyorum. Bana alerjik astım ve reflüm olduğu söylendi ama bir takım ilaçlarda kullanıyorum. Sizin de kapınızı çalacağım. Bugünden Tabii. sonra o öyle kesin. Bugün hocam yani çok güzel değindiniz gerçekten. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Hastada ikisi de görülebildiği zaman daha çok zorlar değil mi? Günlük hayatın yaşam kalitesini düşürür. Ne yapacak hocam tabii bu durumda? Başta konuşmanın başında söylediğim gibi bu kronik öksürüklerde 3 tablo da bir arada olabilir, tek tek de olabilir. Sizde yayın sırasında ve yayından önce konuştuğumuzda hem astım, alerjik bir komponent var hem de reflünüz var. Onun için bunun ikisinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bazen biz hekim olarak da yanlışlıklar yapıyoruz. Tek bir yöne yöneliyoruz. Astım gibi düşünerek astımı tedavi ediyoruz. Ama reflüyü göz ardı ettiğimizde, onu tedavi etmediğimizde başarılı olamıyoruz. Bir yerden başlayıp tedavi düzelmiyorsa, bizim düşündüğümüz tanının tedavisini veriyoruz, düzelmiyorsa diğer olasılığı da düşünerek tedavi ilave etmemiz lazım. Tedaviye o hastalığın da ilaçlarını ilave etmemiz lazım. Birini bırakıp birini başlamamamız lazım. Hocam şurada şunu izah edelim mi? Bu astım hastaları aslında normal insanlar gibiyiz yani bizler de. Aynen öyle. Peki hocam bu akciğere giden bu hava kanalları, bronşlar diyoruz. Evet. Peki nedir bizi hocam normal insanlardan ayırıp da bu öksürme semptomlarının görülmesi? Şimdi, astım tabii genetik geçişli olan bir hastalık. Siz alerjenle karşılaştığınızda bu alerjenler normalde yapmaması gerekirken bronş mukozasındaki bir takım reseptörler oturuyorlar. Çünkü akciğerler bizim sürekli dış ortamdan havayla temas eden organlarımız. Vücuda hiç başka bir organ yok ki direkt temaslı olan bir organ yok. Sadece akciğerler. Dış ortamdaki alerjenler, uyarıcılar, bunlar bir parfüm olabilir, polen olabilir, kedi tüyü olabilir ya da havanın çok
kirli olması, sülfür dioksitin çok yüksek oranda olması gibi birçok etken olabilir. Burada siz hassas olduğunuz için bronşlarınızdaki reseptörlere bağlanırlar. Bu normal bir kişide de olabilir. Ancak sizin genetik yapınızdan dolayı buna karşı cevabınız daha fazla oluyor. Bu cevaptan dolayı bronşlarda spazm dediğimiz darlık meydana geliyor ve bu darlık havanın akciğere girip çıkmasını engelliyor ve öksürük meydana getiriyor ve hışırtılı bir solunum. Bizim öksürdüğünüzde ya da işte nefes darlığınız olduğunda hışıltılı bir solunum var mı? Kedi gibi, tren düdüğü gibi ötme var mı diye sorduğumuzdaki tablodur. Bu bazen hastalar bunu yattıkları yerden bile duyabilirler. Ama bu sizde bu yok mesela. Sadece kuru bir öksürük var. Hocam ama gece de nöbet halinde geliyor. Kendimden örnek vermek istiyorum izleyicilerimiz tabii için. ki özellikle astım gece ortaya çıkan, yattıktan 4-5 saat sonra ortaya çıkan bir tablodur. Bunun immünolojik bir mekanizması vardır ve sabaha karşı yattıktan 3-4 saat hastalar yatarken hiçbir sıkıntıları yoktur, hiçbir problemleri yoktur. Ama yattıktan 3-4 saat sonra öksürükle, hırıltıyla uyanırlar. Bu astım tanısını koymada ya da astımı düşünmede ve bu yönde yönelmeye, bu astım yönüne yönelmek için oldukça önemlidir. Hocam ama burada şimdi konumuz açıldığı için söylüyorum. Mesela bir arkadaşım sosyal paylaşımda işte mutluluk polenlerin uçuşmasıdır falan diyor. Ben neden mutlu olamıyorum diyorum. Vallahi Ben maskeyle dolaşmak istiyorum hocam. Sizin o yapınıza bağlı. Sizin onda suçunuz yok. Ailenizdeki genetik yapıda suçluluk var. O zaman hocam kalıtımsal bir rahatsızlık bu değil Astım mi? kalıtımsal bir hastalık tabii ki. Anne ya da babadan birinde varsa ya da ikisinde varsa çocuklarında olma olasılığı oldukça yüksektir. Hocam anne babamda yoktu ama anneannemde vardı. Mutlaka, hem astımda hem koa hastasıydı. mutlaka Rahmetli soy oldu. ağacında vardır. Vardır Mutlaka değil mi soy hocam? ağacında vardır. Taşıyıcıyız, Taşıyıcısınız. Sizin de çocuklarınız olduğunda mutlaka alerjik bir zemini olacak bunların. Önüne geçebiliriz ama değil mi hocam? Teknoloji çok ilerledi. Tedaviyle önlemini alırız tabii ki. Evet. Ben çok çektim hocam. Yani evlatlarımın da çekmesini istemem Aynen tabii öyle, ki. tabii ki. Hocam bir telefonumuz daha var. Tabii. Bursa'dan Şahinde Özen hattımızda. Buyurun Şahinde Hanım. Ya da beyefendi. Alo. Şahinde Hanım. Efendim? Buyurun. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk efendim. Buyurun sorunuzu